Burcu bu süreçte tarım işine o kadar fazla merak sardı ki 2 yıllık tarım teknikerliği okudu. Peki geçim konusunu konuşalım. Nasıl geçiniyorsunuz? Zor bir konu. Kronik rahatsızlığımda iyileşme görmeye başladım. Yumurtamız var mı Tolga? Öyle mi? Kızlar bir tane bize yumurta hediye etmişler. Çünkü daha yumurtlama Daha dönemleri yeni gelmedi. başladılar. İnsanlar köye geldiğinde yatıyor muyuz diye düşünüyorlar. Bütün gün şey mi yapıyoruz diye düşünüyorlar. Veya bu amaçla mı gidiyorlar bilmiyorum ama köy demek çalışmak demektir ya. Emek Doğru. demektir. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Gebeçınar köyündeyim. Harika bir çiftlikteyim. Bugün sevgili Burcu ve Metin'in hikayesiyle karşınızdayım. İstanbul'dan buralara göç etmişler. Bankadaki işlerini bırakıp, her şeylerini geride bırakıp buraya gelip burada kendilerine 5 dönüm bir yer almışlar. Arkadaki evi önce ustalarla, sonra yaşadıkları problemler sebebiyle her şeylerini kendileri yapmışlar. Aronya yetiştiriyorlar, atölyeleri var, sebze yatakları var, topraksız tarım denemeleri yaptıkları bir kapalı seraları var. Burada sera yapma planları var, kümesleri var. Yani özetle burada gümbür gümbür, dolu dolu bir çiftlik hayatı var. Şimdi bütün çiftliği ve az önce bahsettiğim yerleri gezeceğiz. Sonra da oturup tüm bu hayatın sebeplerini, gerekçelerini ve tüm detaylarını konuşacağız. Şimdiden iyi seyirler. Hoş geldin Tolga. Hoş geldin. Çok hoş buldum hem de. Şeref verdin. O şeref bana ait. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Sen burası insanı kucaklıyor. Çok zevkli, çok güzel dizayn etmişsiniz. Elimizden geldiğince Elimizden ufacık geldiğince şeyler yapmaya yaptık. çalışıyoruz bir şeyler. Harikulade. Evet, çok kısa sizle başlayalım. Tabii. İsmim Burcu. 43 yaşındayım. İstanbul'da yaklaşık bir 20 sene kadar yaşadım. Daha önce Tekirdağ'daydım. Doğma büyüme Tekirdağlıyım. İstanbul'da da finans sektöründe çalıştım. Yaklaşık bir 14 sene kadar. Ondan sonra yani çalıştığım süre boyunca zaten o sektörün bana çok uygun olmadığını hissediyordum ama mecburiyetler devam etmek durumunda kaldım. Daha sonra hayatıma Metin girdikten sonra diyeyim. Bizi burada tutan ne diye sorgulamaya başladık açıkçası İstanbul'da. Biz artık hadi buradan uzaklaşalım demeye başladık İstanbul'dan ve bazı planlar kurmaya başladık. Sonra birden kendimizi arazi arayışında bulduk öyle diyeyim. Sonra da bu güzel araziyi bulduk. Manzarası bizi çok etkilemişti. Birazdan zaten hep birlikte göreceğiz. Ve burası bizim olmalı dedik. Ve ondan sonra zaten hikayemiz başladı. Ve akış başladı. Başladı. Tüm detayları konuşacağız. Tamam. Adım Metin. 52 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun abi. Her yani Bir baba mirası diyelim. Genetik. Genetik bir miras diyelim. Ama gerçekten hayatımın çoğu zamanını teknolojiyle geçirdim. Çok büyük firmalarda, bilgi işlemlerde altyapı teknisyeni olarak çalıştım. Belli bir zaman sonra işte Burcu'nun dediği gibi pandemi aslında çok büyük bize bir etkisi oldu. Eminim tüm insanlarda da bu bilinç altında bir şekilde yer etmiştir. Niye buradayız? Niye bu hayatı bu şekilde yaşıyoruz diye. Sonra planlar yapmaya başladık. Yapabilir miyiz? Aslında pandeminin bize kattığı en güzel şey yalnızlık sıkıntısını 2 kişinin halledebileceğini gördük. Bu bizi çok etkiledi. Mesela uzaktan insanlarla telefonda görüşüyorduk ama yüz yüze görüşemiyorduk. Sosyal yaşantı sıfıra inmişti. Dedik niye bunu bir temiz havada, köy ortamında devam ettirmiyoruz? diye planlar yapmaya başladık. Olur mu olmaz mı derken bu araziyi işte bulduk ve ondan sonrası Burcu'nun dediği gibi hızlıca gelişti ve bambaşka bir yerde bulduk kendimizi. Bambaşka işler yaparken bulduk. Hiç hayatımızda aklımıza gelmeyen işleri yaparken bulduk ve bundan son derece keyifle yaptık. Bir şey fark ettik çünkü. Kendimiz için çalışıyorduk. Bu bizi çok motive etti. Zorlukların üzerinden gelmemizdeki en büyük sebep bence buydu. Kendimiz için çalışmaktı. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Tamam. Bu kadarlık ön bilgi şimdilik kafi. Çünkü sabırsızlanıyorum burayı gezmek için. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, 2 bankacı düşünün ve hayatlarını tamamıyla teknolojiyle ve büyük şehirde yaşamış 2 insanı hayal edin. Ve diyorlar ki biz köye göç edelim. Nasıl bir hayat kurabilirler? Ne kadar ileriye gidebilirler? Neler yapabilirler? Bir şeyler tahmin edin. Şimdi birazdan gezeceğiz ve o tahminlerinizle gördüklerinizi karşılaştırın. Bana hak vereceksiniz. Şu kadarını söylemek istiyorum. 2 yılda 2 bankacının daha önceden hiç bu hayatla ilgili bir tecrübesi olmayan 2 insanın
hem evlerini A'dan Z'ye tek başına yapmaları, atölyeleri ve tüm çiftlikteki diğer detaylar beni çok şaşırttı ve çok tebrik ettim kendimce nacizane. Siz de bana hak vereceksiniz. Haydi şimdi beklentiyi de biraz yükselttim. Bu güzel çiftliği gezelim ve yaptıklarını hep birlikte paylaşalım. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Videodan sonra yorumlarda da buluşuruz. Haydi başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu evi yaparken tabii biz şeyde çok zorlandık. Peyzaj kısmında. Çünkü burası tamamen eğimliydi. Eğimli olduğu için de hani herhangi bir kafamızdaki planı uygulayamıyorduk. Sonra buraya bir istinat duvarı düşirdik ve burayı toprakla doldurduk. Yaklaşık burada yani 1 metre yüksekliğinde toprak var aslında. Şunu bile söylesem kafi olacaktır. Evin ucuyla diğer ucu arasında 78 santim yükseklik farkı var. Bayağı. Evet, bayağı eğimli aslında arazi. Biz de buraya peyzaj yapabilmek için biraz zahmete girdik. Aslında bunların hepsi şu anda ayrık otu ve normal doğal çıkmış otlar Yabani yani. otlar Bunların aslında. hiçbirini biz ekmedik. Artık tamamen kendisi oluşuyorlar belli bir zaman sonra. Ve bunun bakımı çok daha kolay. Hani düzenli kesip 3 günde 4 günde bir su verdiğinizde yemyeşil. Sararıyor. Kışın daha da yeşil olabiliyor Kışın aslında. daha yeşil oluyor. Daha Çok yeşil ıslandığı oluyorlar için. yani. Biz de doğal haline bırakmış olduk. Güllerimizi, çiçeklerimizi diktik. Biraz tabii şey olmuş. İnsana çok güzel bir his veriyor. Bu ağacımızı mesela tohumdan Bunu yetiştirdik. tohumdan yetiştirdik. Bunun tohumunu diktik. Yaklaşık 1 sene kadar bu şeyde büyüdü. Daha sonra daha inşaat halinde burası yapıldıktan sonra ilk dikeceğimiz ağaç buydu diye hep düşünüyorduk ve diktik onu. Ve şu anda bu durumda. Yani fazla şeyimiz olmadı daha. Buraya aslında. şöyle küçük bir şey yaptık mesela. Bunu yeni yaptık. Evet. Kendimiz yaptık. Kendimiz Atölyenizde yapıyoruz. mi yaptınız? Evet, bunu Evet. atölyemizde yaptık. Boyadık. Demek de aslında biraz hafif kalıyor. Bildiğim bir marangozhane var orada. Ya küçük işte amatörce işlerimizi burada halledebiliyoruz. Çiçek saksısı yaptık yani. Şey sorayım, var mıydı daha önceden böyle becerileriniz yoksa buraya Yok. gelince böyle YouTube'dan vesaire öğrenerek? Aynen yani Öyle oldu. hayatımız YouTube'u izleyerek geçiyordu zaten. Yani gelmeden önce başladık. Yani topraksız tarımdan hani ahşap işlerine yani inşaat süreçleri nasıl yapılır, nasıl edilmez, nelere dikkat edilmeli, yani grobeton diye bir şey bilmezdik ama şu anda bir inşaatı baştan aşağı yapabilecek bilgiye sahibiz. Gerçekten eşim de Burcu da yani işin içine o şekilde Çok fazla girdik. şey öğrendik evet. Ya Yani- aslında demiştik ya biraz önce pandemi sürecinde çok fazla evde kaldık. Bu tarz şeyleri o zaman izlemeye başladık ve çok fazla fikir sahibi olduk. Ondan sonra hayata geçirme sürecine girmiş olduk yani. Tabii hayata geçirmek öyle kolay Öyle olmuyormuş. kolay olmuyormuş ama Yani deneyimledik ve deneyimleyerek yani çok olduğunu gördük ama bir Evet. şekilde. ya bir şekilde oluyor arkadaşlar. Yani ben hani şuna inanıyorum yani insan isterse gerçekten her şey yapabiliyormuş. Yani benim herhangi bir peyzaj şeyim yoktu. Yani marangozluk tecrübem yoktu. Yani bir binayı bırakın binayı yapmayı hani bir inşaatı doğrudur seyretmiş bir insan değilim. Hayatım hani servise bin, işe git, servise bin, eve gel şeklinde geçti. Ve bundan sonra böyle bir hayatı seçerken zorlandık. Ama diyorum ya hani isteyerek, severek yapınca insan her işi yapıyormuş. Bunu fark ettik Evet, gerçekten. Süper, doğru. Çardağa bakalım, sonra da bu atölyemizi Evet. görelim. Çardağımız Herhalde gününüzün büyük bir kısmı burada geçiyordur. evet çalışmadığımız zamanlarda tarlada veya işte başka işlerde yani yemeklerimizi burada yiyoruz. Kahvaltılarımızı burada yapabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar çiçek ve yeşil tutmaya çalışıyoruz işte. Çok şık burada kabaktan Kabaklarım süsler evet çiçeklik haline getirdim onları da. Bunu da siz mi yaptınız? Evet yani elimizde olan şeyleri farklı değerlendirmek hoşumuza gidiyor. Yani buradaki aslında birçok ahşap tamamen eski kullanılmış eşyalardan veya nasıl diyeyim paletlerden falan yapıldı. Geri dönüşüm aslında. Geri dönüşüm yapıyoruz birçoğu aslında yani. gerçekten öyle bir şey. Zaten hani ağaca çok büyük saygım vardır. Hani yıllarca büyüyüp bir hale geliyor ve biz kesiyoruz. Kestiğimiz zaman da onu mümkün olduğu kadar iyi değerlendirelim istiyorum. Şimdi zaten buraya kargıları koymuşsunuz üstüne ama onlar bence geçici. Burada bir asma görüyorum. Asma Asma buraya için, komple evet. sıkacak. Evet. Harika. Onun Evet, için ayrı evet. bir alan düşünüyoruz buraya. Ya gölge tabii yani çok ihtiyaç oluyor. Hani şu anda burası buğday tarlasından bir yaşam alanına çevirdiğimiz için en büyük sıkıntımız en başta ağaçtı. Yani ağaçlarımızı diktik, yaklaşık 50 taneye yakın ağaç diktik ama hepsi daha çok ufak. Ufak olduğu için de daha herhangi bir yerde gölgemiz yok. O yüzden bu bizim için evet. kurtarıcı Tek oluyor. gölge alanımız oldu bu. Şimdi atölyemize girelim. Buyurun.
Atölyemize hoş geldiniz. İlk buraya girdiğinde zaten olmuştu. Evet. Yani Erkeğin oyuncakları. belki de yani köye göç etmek isteyen insanlardaki hani erkek tarafındaki en çok isteklerden biri budur diye düşünüyorum. Çünkü burada köyde bazı ustalara ulaşmak çok zor oluyor. Mecburen bazı işleri kendiniz yapmanız gerekiyor. Onun için de böyle küçük bir atölye ne kadar işinizi görürse görüyor. Yani bu makineleri falan alıp buraya koyduğumuzda ilk başta bu kadar kullanacağımızı düşünmüyorduk ama çok fazla kullanmaya başladık. Çünkü artık hani bir şey alırken hani tahtamız var elimizde, tahtalarımızı değerlendirelim. Ya biz sandalye yapalım, masa yapalım. Bunları çok fazla kullanıyoruz. Hiçbir tahtayı atamaz olduk açıkçası. Evet. Yani hepsi çünkü Her bir şeyi şekilde değerlendirmeye değerleniyor. çalışıyoruz Her zaman gerçekten. işe yarıyor yani. Abi geçen gün bir çöpün kenarından geçiyorum. Oraya böyle ahşaplar atmışlar. Telefonda da konuşuyordum. Arkadaşıma böyle dürtüyorum. Şu çöpün güzelliğine bak dedim. Çok fazla aldık. Biz alıyoruz. Çok fazla İtiraf aldık. edelim. Laminat parkeleri çıkartıp atmışlar. Nasıl yeni ama. Yani- Çanakkale'deydim. Ben de yerim olsa alacaktım. Valla dolaplar çok fazla şeyler Çok bulduk fazla aldık. şey atılıyor. Yani gerçekten ahşap olanları özellikle içim gidiyor gerçekten. Dayanamıyoruz, alıyoruz bazen. Biz de alıyoruz. Ve bazılarını da atarken insanlar diyor alın diyor. Bir sıkıntı yok diyor. Ya bir de böyle köy yerlerinde insanlar böyle yeni koltuk alıp, modern koltuklar alıp berjer böyle oymalı koltuklarını atıyorlar. Ay burada Böyle görüyorum böyle diyorum ki böyle diyorum bir kamyonetim olsa da atsam şunu. burada hurdacılar boşuna gezmiyor. Evet, değil mi? İş güvenliği şeylerine uymak gerekiyor. Hani maske kullanıyorum, eldiven kullanıyorum, gözlük kullanıyorum. Bunlar şart. Yani ufacık bir kıymığın hani nelere yol açabileceğini çok iyi biliyorum. Muazzam. Bir de aynı zamanda da buraya böyle depo gibi de ardiye gibi Evet. de Evet. kullanıyorsunuzdur. Ya Kullanılmayan burada tabii sırf eşyaları şeyler yapıyoruz. kullanılmıyor, yapılmıyor. Mesela Burcu'nun çok güzel başka bir özelliği var. Mesela Burcu boya yapıyor. Bu tür şeyleri yapıyor. Yani Toprak saksılar toprak boyuyorum. saksılar boyuyor. Burcu'nun da özelliği onun hobisiydi. Bir ara bunu işe çevirelim istedi. Hani Yine pandemi sürecinde evet, pandemi oluşan süreci. böyle. Ne kadar güzel ya. Elinize sağlık. Evet yani kendisine böyle bir hobi çıkarttı ve yani çok da başarılı şeyler yaptı. Yani burayı ortak kullanıyoruz. Çoğu zaman birlikte Evet. çalışıyoruz. Hayatı güzelleştiriyoruz. Evet, evet. Aynen öyle. Detaylarla. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Bu saati de göstermek istiyorum. Bu saat çocukluğumda babamların aldığı bir saatti. Belli saatte bir taraftan guguk çıkıyordu, diğer taraftan kemancı çıkıyordu. Saat başı buraya gelip izlemek çok hoşuma giderdi. Hani arkadaki tarihe baktım, 70'li yıllarda üretilmiş bir saat. İsviçre'de üretilmiş. Çok güzel bir saat ama kıyamıyorum artık atmaya. Bazı ya. evet şeyleri içeride paslanmış gördüm, dişliler falan. Belki iyi bir saatçinin elinde şey yapabilir, tekrar hayat bulabilir ama atmaya kıyamadım Evet. açıkçası. Baston da bu yadigar sana. Evet, o babamın bastonu, rahmetli babamın. O da atölyeyi çok severdi. O yüzden onun için en iyi yer atölye. Evet. Birlikte çalışıyoruz hala. Yaş kaç olursa olsun Evet. babaların Evet. küçük çocuklarıyız. Belli bir zaman sonra onların değeri daha iyi anlaşılıyor. Onlar daha çok aranıyor, daha çok özleniyor. Ama burada o hani benimle birlikte olduğunu bilmem çok hoşuma gidiyor gerçekten. Evet. Her şey zaten izi var burada. Her şeyde bana öğrettiği ne bileyim yetenekler hep ondan kalma. O yüzden benle bastonu burada durmasında bir sakınca yok yani. Birlikte çalışıyoruz. Devri daim olsun, Evet. mekanı cennet olsun. İnşallah. Buyurun. Bir de böyle bir cam var burada. Evet, cesurumuz. Cesurumuz o da Cesur. bizim. Cesurumuz şehirden geldi, o da bizim gibi. O da köye göçenlerden. Evet. Yani uzun süre şehirde yaşamış ama şehirde şikayet üzerine mecburen bir çiftliğe gönderilecekti. Arkadaşımız tarafından. Tarık kulakların çınlasın. Emin ellerde cesurumuz. Evet, çok mutlu ve çok alışmış, adapte Çok olmuş. güzel. Yani Evet. burada çok mutlu. Ama tabii o da daha köyde şey yapamıyor. Yani koyunlar, tavuklar şu anda yani garip hayvanlar görüyor burada. Alışır. Alışır. Dört ayaklı olduğu için hepsini köpek zannediyor olabilir diye düşünüyoruz. Gel bakalım Cesur Bey. Burada çok güzel bir alan görüyorum. Buna da değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Şimdi bunlar özel. Bu kaktüsler çok özel benim için. Çünkü annem İspanya geziye gittiğinde görüp çok beğenmiş. Oradan bir parça
almış. Eyvah. Yaprak, evet. Küçük Evet, bir yaprak almış. yani. Ve onu biz saksıya diktik ve büyüdü. Ne oldu? Ve çok güzel çiçek açtı. Yani Hatta 3 sonra kök oldu. Sonra 3 oldular böyle. Biz de onlara özel bir yer yaptık. Tabii biraz daha güzelleştireceğiz peyzajını Tabii şu buralara anda. mesela beyaz taşlardan Beyaz koymak taşlar istiyoruz. koymak istiyoruz Yani burası altına. değişecek, daha da Bunlar da değişecek hayatta yani. tutmaya çalıştım. Aloe veralarım. Şimdi bir de hani burası 2 yıllık bir yer. Yavaş yavaş hepsi oluyor. Tabii tabii. Evet. Yani, zamanla tadını çıkara. Aynen öyle. Ya işte hani köye göçteki asıl amaç buydu. Yani bazıları diyordu işte çok çalışacaksınız. Ben de hep derdim ki hiç iş bitmesin. Çünkü iş biterse biz bitiyoruz. Yani. Doğru. Sürekli çalışmalıyız yani çalıştıkça. Hani Bizi insanlar zinde tutan şey çalışmak zaten. İnsanlar köye geldiğinde yatıyor muyuz diye düşünüyorlar. Bütün gün şey mi yapıyoruz diye düşünüyorlar. Veya bu amaçla mı gidiyorlar bilmiyorum ama köy demek çalışmak demektir ya. Emek Doğru. demektir. Hiç kolay bir şey değil O da yani. insanı dinç ve Aynen. genç tutuyor. Aynen öyle. Buyurun. Karşıda komşumuz var. 72 yaşında, 73 yaşında hatta. Emekli polis memuru. Günde 20 kilometre falan koyunları var. 8-10 tane. Gezdiriyor. 20 kilometre yol yürüyor. 73 yaşına geldiğinde biz öyle olabilir miyiz diye kendisine soruyorum. Yani stresten uzak durup sağlıklı besleneceğiz. Burada genelde benim gördüğüm her yer böyle bir tablonun içinde yaşıyormuşsunuz gibi Evet. bir izlenim var. Rengarenk değişiyor. Sürekli değişiyor. Bazen yeşil, bazen sarı. Evet. Mevsime göre renk değiştiriyoruz. Ve bunları görme şansımız var. Mesela şehirde bir binanın içinde bunu göremezsin. Göreceğiniz en fazla ya peyzajınızı görürsünüz veya işte önünüzdeki ağacı görürsünüz. Burada her şeyi görüyorsunuz. Çiçek açtığını görüyorsunuz. Kanola dikiyorlar, sapsarı oluyor. Ayçiçeği dikiyorlar, sapsarı oluyor. Buğdaylar bir yeşeriyor, bir sararıyor. Yani renk sürekli değişiyor burada. Tablonuz hani bir canlı bir tablonuz var ve tablonuz sürekli değiştiğini düşünün. Evet tabii büyük bir keyif. Şimdi keyif de şurada bir de güzelliği. Şimdi görüyorum ki buraya bir sürü ağaçlar dikilmiş. Evet. Bunlar zeytin. Bunlar zeytin. Tabii zeytini hep insanlar dikmek ister. Zeytinler biliyorsunuz bizim için hem yağ hem sofralık anlamına geliyor. Bunlar da yağlık zeytin. İspanyol zeytini olarak geçiyor bunlar. Biz bunları bu arkaya dikmemizdeki hem sebep yani bu tarafın daha hani kuzey cephe olması biraz rüzgarı kessin hem de zemin ıslak daha çok kalıyor burada. Daha iyi şey yapsın, tutsun istedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Geçen sene dikebildik. Yani 1,5 sene buradayız ama öncesinde tabii 2 sene inşaat. İnşaat sürecince aslında dikebilseydik çok mutlu olacaktık. Maalesef inşaattan çok korktuk. Yani kırılır, dökülür diye. İyi ki de dikmemişiz çünkü çok fazla ağaç da kaybettik. Doğru. İşte güzellik şurada. 2 sene sonra, 3 sene sonra sizin burada kurduğunuz alanın da çehresi değişecek. Evet. Yani Bunlar büyüyecek, Tabii. kapanacak, daha bir sıcak bir ortam olacak ve hepsinin temeli de sizin atmış olduğunuz temeller. Ne kadar güzel bir duygu. buğday tarlasıydı işte hep söylüyoruz. Yani buğday tarlasını yaşam alanına çevirmenin zorluğunu çok iyi yaşadık. Hani bir basit bir şey değildi bu. Çünkü her yer doğaldı. Doğal olarak bitkiler, otlar çıkmış. Onları belki ıslah edebilmek çok zor oldu. Ama başardık, bayağı başardık. Ama mesela doğallıktan vazgeçemiyoruz. Burada Evet, papatyalar çıkıyor her sene. Ve biz Doğal. bu papatyaları kesemiyoruz. Nasıl keselim? Şunların Böyle iki güzelliğine öbek bak. bırakıyoruz onları. Seyretmek hoşumuza gidiyor çünkü. Evet canım, bunlar kesilir mi? Bunlar en güzel yabani ot. Evet. Evet. Yani bunlar bize çok uzun süre güzel bir Peyzaj oluyorlar. Evet, peyzaj oluyor, duygu yaratıyor. Çok tatlı bir el arabası görüyorum burada. Evet, düz şeyleri taşıyabilmek için ürettiğimiz bir el arabası. Komik bir şey. Hani tekerlekleri kendinden büyük ama çok işimize yarıyor. Evet. Şimdi o zaman Aronya'ya geçmeden önce burada bir Aronya tarlası var. Evet. Aronya'ya geçmeden önce Burada burada da bir sebze yataklarımız var. Sebze Naçizane yatakları bostanımız var diyelim. Evet, küçük bir bostan. Daha Evet. doğrusu bir ailenin ihtiyaçlarına haydi haydi yetecek kadar bir bostan. Bunlar da bu sene dikebildik. Mesela yani iş yoğunluğu veya şu işte yerleşim yoğunluğu, bir şeylere alışabilme bu süreçler bizim için çok zor oldu. Bu sene bostanımızı ilk kez faaliyete geçirdik diyebilirim. Ama çok tertipli, çok düzenli. Elinize Düzeni sağlık. biraz seviyoruz sanırım. Ya bu Hanginiz daha takıntılı düzene? ya aslında ben Metin takıntılıyım. biraz daha takıntılı. Ya çok düzgün olması gerekmiyor ama hiç yoktan mesela şu yürüme yollarının ayrı olmasını istiyorum. Veya bu işte Burcu buradan bir şey yaptığı zaman ayağı çamura batsın istemiyorum. Biraz hem şeyle alakalı. İşlevsel Kullanışlı olsun, olması işlevsel açısından da olsun düşünüyoruz. şeyi kafamızda çok var. Onu hani yarattık. Bir de
hoş duruyor. Bilmiyorum yani böyle şey dağınık durması hoşuma gitmiyor açıkçası yani. Böyle her şey yer yerinde olunca yukarıdan bakınca güzel manzara Evet, oluyor. evet. Bir de nereye ne dikeceğini de Evet. iyi Evet, onu da ayarlarsın. planlamış Bakımı da güzel olur oluyorsun. ona Evet. göre. Aynen. Bir de bir şey böyle baştan nasıl başlarsan öyle gidiyor. Aynen öyle. Yani bu Kesinlikle. çok zor bir şey. Çünkü ileride onu toparlamak çok zor oluyor. Ve biraz zaman ayırıyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz ama dediğiniz gibi düzenli başladığınızda her şey düzenli gidiyor. Evet. Neler var? Neler diktiniz? Onu Burcu hemen şey Burada yapsın. böyle bir 4-5 çeşit biber denemelerim var. Patlıcanlar var. Burada yine birkaç çeşit domates. Araya reyhanlar koydum. O böceklerin gelmesine engel olduğu söyleniyor. Onu deneyimlemek istedim. Kokusu. Görüyorum ki biraz dersler çalışıldı. Sebzelerin altı. Evet, malçlar yaptım. Maçlar burada yedekler burada duruyor Evet, zaten. onlar daha Onları malç olarak Buralara kullanıyoruz. konulacak. İşte bu tarafta salatalarım var. Onlar sırıklara bağlanacak muhtemelen. Sırık olduğunu düşünüyorum. Sulamaları gelmiş gibi gözüküyor. Evet. Bak biraz su istiyor. Evet, bu aralar biraz sık sulamak lazım. Çok sıcak olmaya başladı. Burada da fasulyelerim, barbunyalarım. Bunları da asacaksınız. Onlar evet. Kargılarla bağlayabilirsiniz. Onlara bağlayacağım. İşte burada 2 çeşit bezelyem var. Yaprak bezelyem, normal bezelye. Bunlar da olmaya başladılar. Bunları mesela yine YouTube'da gördüğümüz hani Evet, bu bildiğimiz yöntemleri yani görüp deniyoruz. bunu atadan bilmiyoruz biz. Çünkü şehirde bunları İki ip görmedik. arasına sıkıştırıp iki dik ip tutma arasına- yöntemi. Bankacı nereden bildi? Yani. Bezelye yetiştirmeyi. Burada Hayır. da işte kıvırcıklarımız, arkada patateslerimiz. İlk sene bunu bilmeden bezelye ektiğimizde bezelyeler üst üste geldi ve biz toplayamaz hale geldik Evet. onu. Ondan sonra tecrübe hemen ediniyorsunuz. Bunlar da soğanlarımız. Yine. Çok bereketliymiş toprağı ya maşallah. Şimdi arkada aronyaları görüyorum. Evet. Evet. Aronya nedir? Neden yapılır? Ne işe yarar? Çünkü böyle kulağa çok bilindik bir şey değil. Evet. Şimdi birazdan oraya geçelim. Ama şimdi hazır buradayken Tamam. şu arkamdaki alana, deney Tamam. alanınıza Evet. Ar-Ge seramız. Ar-Ge seramıza Ar-Ge buyurun. serası. Ar-Ge seramızı buraya Şimdi yapmak... Şuradan başlayalım. Evet. Metin. Burada yağmur suyunu depoladığınız Aynen. bir depo var. Evet. Müthiş. Yağmur suyu her bakımdan çok çok faydalı. Çünkü yağmur suyu nötr bir sudur. Yani pH değeri dengelidir. İçinde tuzluluk yoktur. Bunu normal bitkilere de verseniz, toprağa da verseniz bitkiler daha çok gelişiyor. Topraksız tarımda kullandığınızda çok faydasını görüyorsunuz. Burası da mesela ilk önce çilek kısmını kurduk. Yani bu çileklerimizi diktik. Dedik ki bu işi yapalım. Çileklerimiz ufacıktı. Artık gerçekten bir karıştan büyük oldular çoğu. Çok iyi gidiyor, çok yetişiyorlar ve bunlar kesinlikle toprak içinde değiller. Böyle bir malzeme kullanıyoruz. Bu perlit ve vermikülit karışımı tamamen nötr bir madde ve sizin ne verdiğinizle alakalı. Besini verdiğinizde ne besin veriyorsanız onu içeriyor açıkçası şu anda. Ve biz çileğin istediği besini veriyoruz burada. Ve çileğin istediği besini verdiğimiz için çilekler çok mutlu şekilde yani bir ayda bu hale geldiler. Yani bu çok güzel bir şey. Yeri olmayan bir insan şehirde de bunu bu şekilde üretebilir, yapabilir. Artıları vardır, eksileri vardır eminim ki. Ama buradaki benim gördüğüm en büyük artı toprak kullanılmadığı için toprağa herhangi bir otla mücadelesi yok. Yok, herhangi bir zararlı için bir ilaç kullanmıyorsunuz. İşte bir geriye kalıyor. Besin oluştuktan sonra, meyve oluştuktan sonra onun besin değerleri toprakta yetişen çilekle aynı mı değil mi ona bakmak lazım. Tabii yani bu zamanla şey yapılacak. Biz de şu anda bazı şeyleri tamamen hani teorik bilgiyle ilerletiyoruz. Hani pratiğe vurduğumuzda bazı şeylerin zor olduğunu ve dediğin gibi hani çilek kısmında besin değerleri olarak ne karşımıza çıkacak bilmiyorum ama yediğimiz çoğu besinin hani seralardan geldiğini düşündüğümüzde Uygulanan gıda zehirlerini, o tarım zehirlerini Evet. içermediği için evet, Evet. bence onlardan iyidir. kesinlikle, Kesinlikle. Oradakinden iyi midir değil midir onu bilemiyorum. tartışılıyor. O şu anda hala Bildiğim bir konu evet. değil. Burada da Orada- işte daha sonra mesela marul yetiştirmeye başladık. Bu marullar şu anda 40. gününde. Yani biz yani böyle bir şey olacağını düşünmüyorduk, bilmiyorduk. Yani gerçekten çok büyüdüler. Yani muazzam bir kök gelişimi oluyor. Aha, çıkardım. Yani bitki yani pamuk gibi yaprakları var gerçekten.
Ve çok lezzetli, aşırı lezzetli. Biz bundan hani salata yemeye doyamıyoruz açıkçası. Yani ama dediğin gibi hani bir besin, hani toprakta yetişenle yetişmeyen arasındaki fark nedir? Hani bunu yapan insanların çoğu hiçbir fark olmadığını düşünüyor. Dışarıdaki marullarla bunlar aynı zamanda dikildi. Yani onların yarısı kadarlar. Bunlardaki gelişim de bu. O nereden gelmiş? Bıdık kapıda şimdi fark ettim. Bıdık'la birlikte mi geldi? Ama cesur. Cesur dur. Cesur dur. Cesur dur. Minik korkuyor. Korkuyor oğlum, gel. Sanırım bıdık getirmiş çünkü kapıda. Sen nereden geldin ya? Sen nereden geldin Şimdi buralara? seyreden arkadaşlara bu hayvanı sahiplendirmek için lütfen. Evet. Beni çekebilir misin abi? Şuna dayanamıyorum şu anda. Oy. Sen nereden geldin buralara? Köyümüzde Titreme. küçük bir tane bıdığımız vardı. Onun bıdığım. 6 tane yavrusu oldu. Sanıyorum onlardan biriyle geldi annemiz. Bize mi Peşine. getirdi acaba? Peşine takıp Ama- getirdi bir. Orada belki sana getirmiştir. Bak Alır götürürüm seni. aslında çok da yakıştı tişörtüne falan da çok da uydu. Nasıl güzel, nasıl gözlerinin güzelliği. Hala süt kokuyorsun. Hala süt kokuyorsun sen ya. Maşallah. Aronyalarla ilgili aslında en iyi bilgiyi Burcu verir. Tamam bekleyelim. Burcu'yu bekleyelim. Bu arada gösterelim. Tamam. Geldiği zaman detaylı bilgi alırız. Tamam, çünkü Burcu bunun eğitimine gitti. Tıbbi ve aromatik bitkiler olarak sınıfına giren bir bitki, meyve. Aslında tam meyve de değil, bir ilaç gibi bir şey aslında. Kaç kök yaptınız burada? Burada 1,5 dönüme 450 tane kök ektik. Çiçek dönemini geçtik. Artık meyveleri büyütme dönemi başlıyor. Bunlar da meyveleri. Hiçbir ilaç kullanılmıyor. Hayır, 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 Yabani hayır. otlar çıkmış. Bunları biçip üstünde bırakıyorsunuz Aynen. herhalde. Yani bunlar geçen ay biçildi mesela. Yani bir ay bile olmadığını söyleyebilirim. Tekrar altlarını böyle temiz tutmaya çalışıyoruz. Doğa zararlı ot diyoruz, yabani ot diyoruz. Biz ziraat mühendisi bir programında onlar doğanın gerçek çocukları. Biz onlara farklı şeyler ekiyoruz demişti. Çok doğru. Yani onların mekanındayız. Biz buraya aronya dikiyoruz ve diyoruz ki onlar zararlı. Zararlı olan insan aslında. Yabani değil, biz yabaniyiz burada. Bizim iş yerimiz burası işte. Yani biz buraya geliyoruz. Kimse bize bir şey demeden bu otun yolunması gerekiyor ve bu otu buradan çıkarıyoruz. Çıkaracağız. Çünkü aronyalarımıza sarıyorlar, şey yapıyorlar. Bizim de işimiz bu. Evet. Yıllarca ofis ortamında, bilgisayar başında mouse tutan eller şimdi yabani ot yoluyor. Evet, Evet. oluyor. Aynen öyle. Burcu, bize biraz anlatır mısın? Bu işin uzmanı sen misin? Eğitimini almışsın aronya konusunda. Tıbbi aromatik bitki Tıbbi aromatik konusunda. bitkiler kursu. Evet, o da benim şansım oldu. İşten ayrıldıktan sonra Bandırma'ya taşındığımız süreçte halk eğitim kurslarına öyle hani yavaş yavaş bir merak sardım zamanımı geçirmek için. Orada tıbbi aromatik bitkiler kursuna seçmiştim. Oradan bir gün beni aradılar. Burcu Hanım, böyle böyle bir projemiz var. Balıkesir tarafından düzenlenen. Ona katılmak ister misiniz? İşte tıbbi aromatik bitkilerle ilgili size aronyayı tanıtacağız. Tabii ki dedim, seve seve katılırım. Zaten işten de ayrılma sürecindeyim. Katıldım. Eğitimini aldım. Aronya bitkisini orada bir merak etmeye başladım zaten ben. Çünkü çok sağlık bitkisi aslında aronya. Yani böyle bir meyve gibi alıp salkım salkım yenecek bir meyve değil. Yani şifa niyetine, ilaç niyetine tüketmemiz gereken bir besin olduğunu öğrendikten sonra merakım daha da arttı. Sonra yani bizim böyle bir alanımız var. Neden biz buraya aronya dikerek değerlendirmiyoruz? Dedik. Tabii buraya geldiğimizde aronya dikme fikrimiz yoktu aslında. Aynen yoktu bizim, yani Zeytin normal dikeriz, ceviz zeytin, dikeriz, ceviz. meyve ağacı dikeriz. Yani arazi büyük dikeriz diye düşünüyorduk Yani ama bitkiyi tanıdıktan sonra biz aronya dikmeliyiz demeye başladık. Böyle 1,5 dönüm bir alana 450 adet aronya diktik. Tek tek ellerimizde. O da çok zor bir süreçti bizim için. Bilmediğimiz bir iş olduğu için. Peki mesela o eğitimi aldıktan sonra böyle ilçe tarımdan vesaire böyle bir teşvik oluyor mu bunu yapmanız için? Yoksa siz kendi imkanlarınızla mı yaptınız? Biz kendi imkanlarımızla yaptık. Çünkü daha yeni tanınan bir meyve. Yani daha 2012 yılında ülkemize giriş yapmış. Yalova'da yetiştirilmeye başlanmış. Tanınmaya başlıyor ve yani aslında şöyle ilçe tarımlar teşvik etmeye başlıyorlar. Hani tanıtmak yönünde teşvik etmeye başlıyorlar. Bu çevrede de yetiştiren insanlar var. Onları da tanıma imkanım oldu.
Menşei nedir bu bitkinin? Kuzey Amerika menşei aslında çok eski zamanlarda Kızılderililerin şifa niyetine tükettiği bir besinmiş. Onu da tarihçesini araştırırken öğrendim. Kuzey Amerika'dan Almanya, işte Rusya üzerinden yayılmaya başlıyor. Ülkemize kadar geliyor. Gördüğünüz gibi çalı bitkisi bu kırmızı meyvelerden bir tanesi aslında ama onlardan ayrılan yönü antioksidan miktarı çok yüksek. Ne zaman hasat yapılıyor? Eylül ayında Hiç hasadı. yaptınız mı? Geçen sene ilk defa yaptık. Evet. Eylül'den Sattınız mı, Eylül'e. satıyor musunuz? Geçen sene satışımız oldu. Evet. Beyaz yakalı çevremiz Çevremiz sağ olsun. Bize Sağ olsun, destek oldular herkes o konuda. merak edenler, Zaten bilenler de çokmuş aslında. bilenler de var, Düşündüğümüzden evet. daha fazlaymış yani. Tüketenler varmış. Onu da gördük. Yani yoğurtla veya işte gevreklerin arasında serpip bunu yiyen insanların olduğunu şey yaptığımızda biz kendimize biz geri kalmışız falan diye Evet. düşündük. Bilmiyormuş. Biz bilmiyormuşuz diye düşündük. Yani bağışıklık sistemini çok güçlü tutan bir meyve çünkü. Yani tüketilmesi gereken bir meyve. Onun yanında böbrek fonksiyonlarını iyileştiren, karaciğer fonksiyonlarını iyileştiren, şekeri dengeleyen, yani gerçekten çok fazla. Mucizeymiş. Mucize meyve, süper meyve diye geçiyor zaten. Açtığınız zaman görüyorsunuz. O da zaten beni çok etkiledi. Öyle bir sürece başladık. Yani bu sene ikinci hasadımızı yapacağız. Ya daha 2 yaşındalar Daha yani 2 yaşında, fidanlarımız. daha çok küçükler Daha aslında. küçükler, daha da büyüyecekler yani. Yani 2 metreye çıkan fidanlar gördük. Görüyoruz. Üç yıl, 5 yıl. Yok, uzun ömürlü. Uzun ömürlü. Uzun ömürlü. Ölmüyor yani. Hiçbir çok yıllık bitki. Çok yıllık olduğu için de güzel bir meyve. Arkada bir alan daha görüyorum. Orası biraz Evet. daha hani bakımsız Evet. kısım. Boş sanırım orası. Aslında anda boş boş değil. ama. Şimdi biraz daha yakınlaşırsan buranın aslında ne olduğunu çok iyi anlayacaksın. Şimdi biz burayı topraksız tarım seramızı aslında buraya yapmak istiyoruz. Yani rahmetli babamla birlikte biz bunların demirlerini yapmaya başlamıştık. Geçen sene Eylül ayında babamı kaybettik. Sizler sağ olun. Hani zor oldu tabii. Yani bir uzun süre şey yapamadık. Kendimizi toparlayamadık. Yani babamla birlikte çünkü yürütüyorduk. Bu alan komple 500 metrekare sera olacak. Demirleri işte demirlere betonları atıldı. Şimdi şu kısma gittiğimizde onları da göreceğiz. Malzemeler hazır. Evet, babam sağ olsun onları hepsini benim için hazırlamıştı. Hani vefatımda da artık dedi, oğlum dedi, kalanı senin dedi. Sen yapacaksın dedi. Yani bana bir şey bıraktı, misyon bıraktı. İnşallah da onun hatırası için bu sera yapılacak. Zaten bizim gelir kaynaklarımızdan biri olmasını düşündüğümüz bir işti. Yani köye göçte belki de insanların en çok zorlandığı şey geçim sıkıntısı. Biz birkaç planla birlikte geldik. Yani hiçbir zaman hani köye gidelim, oradan süt alalım, peynir yapalım. İşte bir sürü arkadaşımız var, bizden peynir bekliyorlar diye düşünmedik. Hani biraz zor oluyor. Hani bu tarımı bilmiyorsunuz, ticareti bilmiyorsunuz. Çünkü hep hani bordrolu çalışmışsınız. Ticaret bambaşka bir şey yani. İnsanlar ürettiklerini pazarlama sıkıntısına da giriyorlar. Biz de aynı sıkıntıya girdik mesela. Burada pazarcı arkadaşlar falan var. Onlar dediler ki hani belli bir miktarda biz alırız, size destek oluruz ama kalanını yine siz yapmak zorundasınız. Çünkü buradan çıkacak her malı buradaki pazar tüketemez. Belli bir zaman sonra çok yüksek miktarlarda çıkacak çünkü. Pazarlama kısmında çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bunlar bizim yeni tavuklarımız. Alalı 2 ay kadar 2 ay oldu. Evet. Çok güzeller. Geldiler oraya. Evet, çok da Çok uysallar. insan canlısılar çünkü. Yani bunu yaşamamış insanlara bir tavuğa dokunmanın ne kadar güzel olduğunu yani şekil olarak sadece dokunarak tarif edebiliriz ama onun dokusu, onun hissiyatı çok müthiş bir şey gerçekten. Çok seviyorlar. Hani insanla da çok barışıklar. Onlar için güzel bir saray yaptık elimizden geldiğince. Evet, yani bu tamamen yine kalan malzemelerden yapılmış bir şey. Yani içerideki sunta şeyler, OSB'ler inşaattan kaldı, tahtalar inşaattan kaldı. Bunları güzelce elden geçirdik. Mesela şu kapı kirişiydi, onu düzelttik. Hayvanlara çok değer veren insanlarız. Yani onların da bir güzel yaşam hakkı olsun istiyoruz açıkçası. Bir de burada tabii tavuklar için zararlı hayvanlar da var. Yani sansarlar, gelincikler gerçekten Evet. burada duyuyoruz. Çok fazla girip tavukları telef edebiliyorlar. O yüzden korunaklı bir şey yapmak istedik. Mesela bunun alt tarafı tamamen fayanstır. Şurada ucu gözüküyor. Evet. Hem temizlemesi kolay oluyor ve de aşağıdan gelecek zararları için
kazılmasını engellesin diye. Yumurtamız var mı Tolga? Öyle mi? Evet. Kızlar bir tane bize yumurta hediye etmişler. Çünkü daha yumurtlama Daha yeni dönemleri başladılar, gelmedi. evet. Yeni yavaş yavaş başlıyorlar. Biz çardağımızı yaptıktan sonra bir şey fark ettik. Burada bir gölge sorunu vardı. O yüzden hanımlara da çardak yaptık buraya. Güneş tam yukarıdayken onlar da bunun altına giriyorlar, yatıyorlar. Bunun altını kaldırıyorum böyle. Onlara ben zaten ne kadar böcek varsa hemen bulup onları yok ediyorlar. Onlar için doğal besin. Artık alıştılar bunlar bana. Evet. Yani bakın çok güzel bir böcek yakaladı. Gidiyor. Arkadaş aldı. Herkes yetecek kadar var. Ya bu tahtaların burada durmasının sebebi var yani. Buradaki ağaçları tanıtabiliriz. Burada yaklaşık 3 tane cevizimiz var. Bütün hani kayısı, şeftali, dut, nar, Kiraz, erik, kiraz. Elma, armut. 2 çeşit badem. Ya bütün Yani hepsini meyvelerden ektik. birer birer. Diktik. 5 yıl sonra burada siz o kadar Evet. mutlu olacaksınız ki. İnşallah. Ya şu mesela badem ağacı. Üzerinde şu anda 2 tane badem var ama yani gelişim hızı o kadar fazla İnanılmaz. ki. Yani inanılmaz. Biz inanamıyoruz. Yani bunu bu senenin başında Ocak ayında şu boydaydı. Yani yaklaşık 50 santim falan boy attı. Bunun büyüme hızı bizi çok şaşırtıyor. Mesela hiçbir ağaç bu kadar hızlı Evet, büyümüyor. badem çok hızlı. Şurada bademleri var mesela. Burada 4 tane zeytinimiz var. Onlardan böyle Evet, ufak ufak. onlar sofralık zeytin. Tavuk dışarıda kalmış burada. Bu kulübemizi de aslında şu anda şey gibi kullanıyoruz. Kömürlük gibi kullanıyoruz. Odunlarımızı, kömürlerimizi tabii doğalgazımız olmadığı için Onlar için odun bir depo kömürümüzü oluyor. bunun içine şey yapıyoruz. Gel yerine gir gel. Sen nasıl çıktın dışarı? Gelmeyin. Hoppa. Şimdi sevgili dostlar hızlı bir ev turu yapacağız. Evin iç detaylarını ve çevresini birlikte gezeceğiz. Bir ev turu videomuz olacak. Fakat evin yapımıyla alakalı, gerekli izinlerle alakalı tüm detayları bu videoya sıkıştırmamak için bir sonraki videomuzda barınak serimizde bulabileceksiniz. Bu ev yasal, tüm izinleri alınmış ve bir imar izniyle yapılmış bir ev. Böyle bir ev yapmak ve böyle bir evi yaparken nelere dikkat edilmesi konusundaki tüm detayları o teknik videomuzda bulabileceksiniz. Haydi şimdi hızlıca evin içini görelim. Hayır. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Evin içine girdiğimiz zaman güzel bir küçük misafir bu bence size kalacak başınıza ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Bugün misafir edeceğiz galiba onu. Evet şimdi burası üst kat. Evet. Buraya çıktık. Şimdi alt katta mutfak var. Önce bu katı yaşam alanınızı ve odalarınızı hızlıca bir gezelim. Tamam. Burası yaşam alanımız. Tabii hani bazen hani insan istediği şeyler oluyor. Biz hep alçak tavanlı evlerde yaşadık. Burada da tavanı mümkün olduğu kadar ferah yapmak istedik. Mesela bu çatıyı bu şekilde yaparken tek niyetimiz bu da değildi. Mesela bizim çatımızda beton yok. Biz beton kullanmadık çatıda. Burayı tamamen sandviç panel olarak döşedik ve kat kat oldu. Çünkü burada bir vazgeçilmeyecek, unutulmaması gereken bir şey var. Biz deprem kuşağında yaşıyoruz. Evet. Yani hiç yoktan kapımıza beton düşmesin de tahta düşsün dedik. O yüzden orayı öyle düşündük. Buralara küçük böyle cumbalar yaptık. Hani amaç şey olacak. Yine Burcu'nun çok güzel boyadığı hatta pomponlarla Süslediğim Fidan. yaptığı çok güzel saksıları var burada. Bu alanda işte soba alanı burası. Isınmadan bahsedelim. Bu odun Evet. sobası mı yoksa böyle bir... Şimdi bu odun ve kömür sobası ve bu devir daimli bir soba. Evde tamamen yerden ısıtma mevcut ve bu soba devir daim yaparak yeri de ısıtabiliyor. Su deposu mu var? İçinde su şeyleri var ve mevcuttaki suyu çevirerek içinde devir daim ederek ısıtıp sisteme veriyor. Fakat bir şey anladık ki gerçekten gerek yokmuş. Bu soba bu evi tamamen ısıtabiliyor. Hem de çok hızlı bir şekilde ısıtıyor. Yarım saat 45 dakika içinde bu alan ısınıyor. Oturma alanı ısıyor. 1,5-2 saatte de arkaya kadar uzanıyor sıcaklık. Evet. Çünkü biz yerden ısıtmayı denediğimizde 5-6 saat bir sürenin
geçmesi gerekiyor. Ya da onu sürekli hiç kapatmadan Aynen aktif öyle. tutmak. Devamlı. Aynen. Yani yapan yapmak insanlar da öyle yapıyor. Komşumuz mesela yerden ısıtmasını hiç kapatmadı. Yaklaşık benim 3 katım kadar kömür parası verdi. Bu çok ciddi bir rakam. Gerek de yok yani. Gerek de yok. Bir sobada aslında gayet şey yapıyor yani. Burada böyle küçük tatlı bir Oturma köşesi. Evet, kitap Okuma okuma alanı. köşem Evet. aynen. Ve kedilerin mekanı. çok güzel dizayn edilmiş, çok zevkli. Çok sade, renkler çok güzel. Evet. Yormuyor. Başta onu söyleyebilirim. Eviniz hiç yormuyor. Mesela fazla karşıdaki eşya yok. Karşıdaki panoyu da annem yaptı. Onların hepsi eski çok özel bir kumaşlardan parça. değerlendirilerek yapılan bir pano diyeyim. Patchwork işi Evet. evet. Bu yastıklar. Burada o pano. babaannesinin elbisesinden Evet, babaannemin kendi elbisesinden, elbisesine kadar kendi bütün kumaşlar var. çocukluğumda giydiğim elbiselerin kumaşları falan mevcut. Öyle bir örtü. O yüzden çok değerli benim için. Onun zaten böyle soy ağacı gibi yapılmasının amacı da o oldu. Evet. Ne güzel, ne kadar kıymetli. Çok Evet. kıymetli. Arkada odalarımız var. Evimiz Burada böyle 3 oda. ufak bir çalışma Yetiyor alanı bize. yaptık. Burası çocukların çok sevdiği bir oda oluyor. Ve kedilerimizin Ve kedilerin. çok sevdiği. Kediler burada yukarıda çok mutlu, güvenli yaşıyorlar. Her şeyden yüksekteler. Kitaplarınız. Evet. Kitaplığımız. Biz burada yukarıya bir kaçak kat çıktık. Şuradan göstereyim. Evet. Biraz da çıkacağım oraya. Evet. geçiyor. Yukarıda. Yani yukarısı böyle kaçış alanı gibi bir şey oluyor. İnsan dinlenmek, şey yapmak istediğinde. Uçuşa geçti. Şiir daha şeydir, sosyaldir ama Zeyna'mız biraz daha yabani. Evet. İsminden de. Evet. Burası çocuklar için tam böyle bir oyun alanı. Evet. Evet. Zaten çocuklar geldi mi oradan inmek bilmiyorlar. Çocuk dediğim koca kızlarım da orada yatıyor zaten. Banyomuzu da hani farklı tasarladık. Yani her taraf fayans yapmak istemedik. Gerekli yerleri fayans yapıp üstünü normal doğal yine sıva bıraktık. Hı hı. Geniş tuttuk. Her şeyde ferahlık olsun diye. Evet. Hızlıca. Evet. Tabii yukarısını kat yapınca burada da küçük bir çatı Evet. doğdu. Bu da bir misafir odası. Evet. Gelen misafirlerimiz için güzel bir oda Böyle yaptık. bir oda yaptık. Evet, yani 4 metre bir Evet. tavan. 4 metre 10 santim bir tavanımız var en uç noktası. Çok Evet. güzel, çok ferah bir Çok duyguymuş ferah. gerçekten. Evet. Çok fark ediyor. Fark ediyor. Yatak odamız da diğerinin aynı tarafı. İkiz odalar. Evet. Ferah, güzel. Sade ve kullanışlı. Evet. Yani bizim için yani ferahlık çok önemli. Hani yıllarca dairelerde yaşadık, ufacık yerlerde yaşadık. Buraya geldiğimizde hiç yoktan daha farklı, biraz daha ferah bir ev yapalım istedik. Evet, o iyi olmadı. Biz de mutfağa inelim bir Tamam. Yok kızım korkma. Korkma kızım. Ya bakar mısınız ya? Ne kadar güzel ya. Çok güzel yani. Destek aldınız mı? Hiç mimarlık desteği aldınız mı? Yoksa Ya, tamamen kendi zevkleri. Hayır, tamamen kendi zevkimizle oldu. Tabii mutfağı yani sonuçta yaptırdık. Özellikle bize tabii hemen şeyleri önerdiler. Yapay tezgahlar önerdiler. Biz de ısrarla yani bu ortamı bozmayıp ahşap tezgah istedik. Sağ olsun mutfakçımız bu konuda çok yetenekliydi. Bu tezgah kolay değil. Yani burada tam 10 metre tezgah var. Şimdi ufacık tezgah olan insanlar buna çok üzülüyorlar. Çünkü ferahlık çok
güzel, yani istediğin yerde yemek yapabilmek, istediğin yerde kesip bir tarafta pişirmek, bir tarafta şey yapmak. Rahat rahat 4-5 kişi çalışabiliyor aynı anda. Mesela bu şeyleri böyle düşünmem, kuzey cephe olduğu için buraya pencere açmak istemedik ama ışığı da kaybetmek istemedik. O yüzden buraları cam tuğlayla kapatarak böyle bir derinlik sağladık. O küçücük ışık bile o kadar faydalı oluyor ki. Çok. Yazın o kristallerden kırılan ışıklar içeriği çok güzel aydınlatıyor. O da Burcu'nun yani öbür tavuklar yapıyor. Buradaki tavuk onları koruyor. Su kabağını değiştirdi. Yani bunu zaten daha evvel aldığımız bir masaydı. Yani doğala şeyimiz her zaman vardı, ilgimiz her zaman vardı. Bunu da zamanında alıp kullanıyorduk. Bu çok sevdiğimiz cevizden bir masa zaten. Çok uzun ömürlü, yok olmayacak, kaybolmayacak bir eşya aslında. Bir de burada bir banyomuz var. Evet, içeride bir banyomuz ve kilerimiz var. Mesela burayı tamamen kiler alanı olarak düşünüyorduk. Ama yarısını kiler yapıp yarısını daha ne yapacağımıza karar vermedik. Evet, burası da bir depo Evet. aslında. Depo gibi kullanıyoruz şu anda. Ve burası sürekli serin. Evet. Çok bariz bir serinlik var. Yumurta kabuklarını asla atmıyoruz. Bunları Burcu hepsini kurutuyor. Daha sonra fırına atıyor. Fırından sonra güzel blenderdan çekerek ya bitkilerin altına veya tavuklara tekrar bir kalsiyum ihtiyacı için. devam ediyoruz. Toprak altındayız şu anda. Evet. Serin burası. Evet, toprak altındayız. Buradan da tekrar bahçeye bir çıkışımız var. İşin güzel yanı bu oluyor. İstediğin an ayağın toprağa basabiliyor. Evet, burası gezdiğimiz, gördüğümüz yer. Mutfağa yakın olması da ekstra güzel. Buradan Evet. sebzeleri, soğanları, bezelyeleri topluyoruz. Aynen öyle. Burada pişiriyoruz, afiyetle yiyoruz. Evet. Peki, videomuzun birinci bölümü tamamlandı. Evet. Şimdi göçünüzün tüm gerekçelerini ve bu zamana kadar yaşamış olduğunuz süreçteki mutlulukları, zorlukları, dezavantajları, yaşadıklarınızı, badireleri, burada adaptasyon sürecinizde varsa yaşadığınız Evet. problemleri hepsini değerlendirelim. Fragman bitti. Şimdi filme geçiyoruz. Evet. Buyurun. İstanbul'da kurumsal şirketlerde çalışmışsınız. İşsiz finans, siz de bankacılık sektöründe çalışmışsınız. Bilgi işlem sektörü aslında. Hep bankalarda çalıştım ama hep bilgi işlem Ben sektörü. de bankaların finans tarafında Tamam. çalıştım. Sonuçta Hep bankacılık. beyaz yaka ve kurumsal firmadan çıktınız Evet. ve burada kendinize böyle bir hayat kurdunuz. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Buraya hangi motivasyonlarla geldiniz? Şöyle, yine klasik olacak belki ama pandemi sürecine dayanıyor hep başlangıcı. İstanbul'da yani küçük bir evdeydik gerçekten. 1+1 bir evde. Biz ve bir kedi, bir köpeğimiz yaşıyorduk. Ama yani evler dip dibe ve görebileceğimiz hiçbir yeşillik yok. Sadece bina görüyoruz. Ve o evde kaldığımız sürece o görüntü bizi inanılmaz daraltmaya başladı bir süre sonra. Hani o evde kaldığımız süreçte düşünmeye başladık. Aslında evde kalma nedenimiz de benim rahatsızlığım. Yani ben kronik rahatsızlığa sahip bir insanım çok uzun süredir. Çalıştığım süreçte direkt eve gönderilip evden çalışmak zorunda kalan ilk insanlardan biriydim. O süreç gerçekten çok sıkıntılıydı Tolga. Yani evden sürekli bilgisayar başında, yani sadece ikimiz varız. Başka hiçbir insan görmüyorum. Artık bir süre sonra gerçekten çok fazla bunaltmaya başladı beni. Yani o duvarlar üstüme gelmeye başladı ve biz bir çıkış yolu aramaya başladık. Ben zaten çok uzun süredir kendi kendime düşünüyordum. Hani ne yapabilirim? Ben bu sektörden nasıl uzaklaşabilirim? Ama hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Klasik belki beyaz yakalıların yaşadığı bir handikap bu. Hiçbir şey bulamıyordum. Dediğim gibi Metin'den sonra biraz daha ufkum açılmaya başladı. Ve bu hayatın yaşanabilir, denenebilir bir hayat olduğunu düşünmeye başladım. Ve yani dedik ki biz İstanbul'da artık yapmak istemiyoruz. Artık yaşamak istemiyoruz. Ya bu trafik, bu fazla insan kalabalığı üstüme geliyor. O servisler artık beni bunaltmaya başlıyor. Biz artık buradan kaçalım.
bir yer bulalım. O yerde de yaşanabilir. Bunu ispatlayalım, kendimize kanıtlayalım önce. O şekilde bir arayışa girdik açıkçası. Peki buraya geldiğiniz zaman o kronik rahatsızlığınızla alakalı bir iyileşme, bir gelişme oldu mu? Aslında oldu. O kronik rahatsızlığım yüzünden ben çalıştığım saatlerde inanılmaz yorgunluk çekiyordum. Çünkü bir kas rahatsızlığı bu ve benim yorulmamam gerekiyor. Hem bünye olarak hem psikolojik olarak yorulmamam gerekiyor ama ben çalıştığım sektör icabıyla yani çok fazla buna maruz kalıyordum. Çok fazla yoruluyordum. Buraya geldikten sonra tabii ki hani kendi hayatımı kendim yönetmeye başladım. Yani ne zaman dinleneceğime kendim karar veriyorum. Yani bana orada bir iş verildiğinde onu bitirmem gerekiyor. O bitirene kadar ben inanılmaz yoruluyordum. Burada o iş bitmese de ben bırakıp dinleneceğim. Birazcık kaslarımı rahatlatacağım. Ondan sonra devam edeceğim diyebiliyorum. Bu çok büyük bir lüks aslında. Bunu kazandıktan sonra evet kronik rahatsızlığımda iyileşme görmeye başladım tabii ki. Bir kere temiz hava yani çok önemli bir şey. İstanbul'da soluduğumuz hava takdir edersin ki hiç sağlıklı değildi. Stres, egzoz dumanı hepsi üst üste. Burada soluduğum hava temiz, hayatım daha düzenli, sabah kalktığım saatler, yattığım saatler hepsini bir düzene soktum. Bunu ister istemez tabii ki vücudumda da hissetmeye başladım. Evet. İyi yönde. Sizin gerekçeler? Ya aslında benim gerekçeler, ben bilgi işlem sektöründe yaklaşık 15-17 yıl çalıştım. Daha sonradan bende bu girişimcilik ruhları 2010 yılında, 2011 yılında başladı. Önce istifa ettim ve kendime bir firma kurdum. Organizasyon firmasıydı bu. Tabii herkes her işi yapamıyormuş. Yani bunu güzel deneyimleyerek anlayabiliyorsunuz. Ama tabii batırdığınız her iş sizin hayat tecrübeniz. Size bir şey katıyor ve bunu nasıl yapıp nasıl yapmayacağınız konusunda size uygun olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Daha sonra emlak sektörüne girdim. Emlak sektöründe zor bir süreçti. Satışı öğrendim. Emlak sektörünün en büyük şeyi bana göre kendisine ait olmayan bir ürün satmak. Yani bir firma der ki işte bu bardak benim. Bu bardağın her özelliğini bilirsin ve onu satarsın ama emlak sektörü öyle değil. Her defasında elinize farklı bir ürün geliyor ve bu çok sizde değişik satış teknikleri oluşturmaya çalışıyor. Bu işi çok sevmiştim. Daha sonra eğitim kısmına geçtim. Eğitim kısmını da çok sevdim ama bir şey hala diyordu ki bu o değil. Yani bu o değil diyordu. Sonra pandemi sürecinde herkesin o sıkıntılı dönemleri, işte sosyal çevreden uzaklaşma, yalnızlık, bu tür şeyler bizde de çok büyük etkiler yarattı. Burcu evden çalıştığı zamanlarda mesela o kronik rahatsızlığı beni çok rahatsız ediyordu. Yani bir gün hatırlıyorum bir doktora gitmiştik. Yürüdüğümüz mesafede yaklaşık böyle 1 kilometre falan bir yürüyüşle gitmiştik. Yani 10-15 dakikalık bir yürüyüşle hastaneye gitmiştik. Ve Burcu'nun orada kalp şeyi çekildiğinde kalp atış hızı 120 çıkmıştı. 120-130 falan çıkmıştı. Doktor bize şey dedi, koşarak mı geldiniz? Yo dedik, yürüdük. Burcu'da yani bu rahatsızlık yüzünden çok farklı şeyleri gördüm. Ve bu beni çok rahatsız ediyordu. Yani zor, hassas bir bünye, zaten kas rahatsızlığı. Hani hepsini üst üste koyduk. Yani bizim geliş amacımız hani böyle illa gelelim, deneyelim, bunu bak yapamayız, eder miyiz? Toprak çok güzel. Bu tür hani biraz dramatik veya romantik şeylerden uzak. Biz bir hayat seçtik. Yani farklıydı. Hani insanların bir hayatta bir şekilde mutlu olunmuyor. Sen farklı mutlu oluyorsun, ben farklı mutlu oluyorum. O farklı mutlu oluyor. Biz bir şey deneyimledik. Yani bunu burada yapabilir miyiz? Buraya geldiğimizde farklı işler yaparak, bilmediğimiz işleri öğrenerek hem kendimize bir challenge yaratarak daha zevkli bir hayat yaşayabilir miyiz? Çünkü buraya geldiğinizde kendinizin patronu oluyorsunuz. Biz buraya az çalışalım, işte şundan kaçalım, bundan kaçalım diye gelmedik. Çalışacağımızı biliyorduk. Zor olacağını da biliyorduk. Düşündüğümüzden zor oldu mu? Evet, bence oldu. Köyde yaşam, kırsalda yaşam, insanların hani pembe hayaller çizip de işte pembe panjurlu ev, çok güzel bir bahçe, yeşile bakmak, toprağa basmak. Ya bunlar güzel ama gerçekten geçiminizi sağlamanız gerekiyor. Ve planlarla gelmek gerekiyor. Bu pandemi sürecinde evde olmamızdaki en büyük güzel şey buydu. Videolar seyrettik. O nasıl olur, bu nasıl olur, zeytin nasıl yetiştirilir, ceviz nasıl dikilir. Her şeyin videosunu izliyorduk. Her şeyin yani inanılır gibi değildi. Çok uzun süre plan yapma şansımız oldu. Buraya geldiğimizde de belli bir planımız vardı. Bir şeyler dikip yani kendimize kaynak sağlamak ve devamında burada yaşamaya getirmek. Motivasyonlar çok farklıydı ama üst üste koyduğumda hani İstanbul'da çok kendimi oraya ait hissetmediğimi anlıyordum. Burcu da keza öyle hani söyledi, ben de hiçbir şekilde şey yapamıyorum, barınamıyorum diyordu. İş yerinde sıkıntıları vardı. Bu şekilde üst üste koyduktan sonra
Varımızı yoğumuzu dedik buraya harcayalım. Yeni bir hayata giriş yapalım. Bu bizim için farklı bir şey olacak. Bizden bir şey götürecek mi? Bize çok şey katacak mı? Bunu belki zaman gösterecek ama bugüne kadar yaşadığımız süreçte her şeyin olumlu ve huzurlu oluşumuz bizi çok fazla mutlu ediyor açıkçası. Peki buraya gelmeden önce nasıl hazırlıklar yaptınız? Hem bilgisayar anlamda hem de mental anlamda, psikolojik anlamda. Aslında mental anlamda çok fazla bir hazırlığım olmadı. Bir şekilde ben bu ortama uyum sağlayacağımı sanki biliyordum. Zorluk çekeceğimi düşünmedim. Hiç köyde bir yaşadığım bir süreç olmadı aslında. Köy kökenli bir insanım. Hep şehirlerde yaşadım ama bilmiyorum yani buraya geldiğimde buraya ait hissetmem çok zaman almadı açıkçası. Ben gelişimlerini de çok sevdim. Evet. Mesela börtü böcekten daha fazla korkuyordu. Evet, onu söyleyecektim. Artık daha az şey yapıyor, korkuyor. Yani ben inanılmaz böcekten, ufacık bir böcek gördüğümde uzaklaşan bir insandım. Şu an onların içindeyim. Onları gözlemlemeye başladım hatta. Yani doğanın içinde olduğunuz zaman çünkü o gelişimi de gözlemliyorsunuz ve o inanılmaz mutlu ediyor. Peki geçim konusunu konuşalım. Nasıl geçiniyorsunuz? Zor bir konu. Evet, yani ben çalışma hayatımdan dolayı erken emekli olabildim. Çok erken başladım çalışmaya çünkü. Ondan sonra emeklilik bize çok büyük katkı sağlıyor burada. İnsanın hep derler ya, bir gayrimenkul geliri olacak, sabit bir geliri olacak, bankada parası olacak. Biz bankada paramızı buraya yatırdık ama işte emekli maaşı olması bizim için çok büyük bir motivasyondu. Garanti, evet. Yani belli bir süre bununla yaşayacağımızı düşünerek hayatımızı küçülttük. Gerçekten küçülttük. Yani önceliklerimizi belirledik. Yani bunları tarttık. Nelerden vazgeçebiliriz, nelerden vazgeçemeyiz. Elimizdeki parayla ne kadarını yapabiliriz, ne kadarını yapamayız. Ve bugüne kadar gayet iyi idare ettik. Evet. Sizin alışveriş alışkanlıklarınız değişti mi? Kıyafettir, modadır, Tabii ki. makyajdır vesaire. Yani bir kere bu tarz harcamaları daha fazla oluyor. Yani kurumsal bir alanda çalıştığınız zaman o masraflarınız ister istemez fazla oluyordu. Yani giyim, kuşam, makyaj dediğiniz gibi. Ama ben burada makyaj yapmıyorum artık. Yani ben burada topuklu ayakkabı giymiyorum. Takım elbiseler giymiyorum. Ben burada eşofmanımı geçirip bahçede çalışmaya çıkıyorum. Alışveriş olarak da haftada bir gün kendimize alışveriş günü olarak ayırıyoruz. O gün ya Gönen'e ya Bandırma'ya gidip evin ne kadar ihtiyacı varsa yiyecek, içecek, onların hepsini karşılıyoruz. Evimize geliyoruz. Ertesi gün yine bahçedeki işimize geri dönüyoruz. Yani her gün alışverişe gitme imkanımız zaten yok. Onu da bir günle sınırlayarak, haftada bir güne sınırlayarak bu şekilde bir düzen oturttuk kendimize ve bu düzen bizi hiç rahatsız etmiyor. Yani bir şeylerin eksikliğini hissetmiyoruz gerçekten. Bazı şeyleri diyorum ya, fedakarlık. Yani ben şu anda buradaki kuş sesini, bu manzarayı, bu temiz havayı, buradaki suyu, toprağı, rahatlığı, huzuru yapabilmek için şehirdeki birçok alışkanlığımızdan vazgeçmiş bulunuyoruz. Pişmanlıklarınız var mı? Hiç olmadı. Gerçekten Ya iyi hiç bir olmadı. evliliğin bence en büyük anahtarı iyi bir arkadaş. Evet. Hep söyledim. Çok güzel. Evet. İyi bir arkadaş. Yani Burcu benim çok iyi bir arkadaşım, dostum, sırdaşım. Çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Birbirimize çok yeter olduk. Yani kahkahalarla gülüyoruz bazen evin içinde ve biz birbirimize yeter olduk. Yani bir de bu mesela kırsala taşınacaksan yalnızlık şeyi çok önemli. Kendi başına hayatı tutunmayı, ondan zevk almayı, eğlenmeyi ve bunda şimdi teknoloji olarak hala televizyonunuz var, internetiniz var. Her yani şeye bunlar sahibiz yine. bunlara sahibiz. Kitaplarınız var. Evet, yani ben Ama kitap okuyacak vaktim var mı? Yok. O ayrı bir konu. Ben mesela çok uzun yıllardır oyun bağımlısı gibi bir şeyim yani. Oyunlar vardı, World of Warcraft. Ben yani tam 21 yıldır bu oyunu oynuyorum mesela ve bundan asla vazgeçmiyorum. Buraya geldiğimde de buna devam ediyorum. Ara ara kafamda dağılmak için orada bir sosyal çevrem var. Orada arkadaşlarım var. Hiç o konuya girmeyelim. Ben de eski bir World of Warcraft oyuncusu olarak. Evet, eşlerim pek sevmedi. Ya neyse, burada tabii eskisi kadar şey yapamıyorum. Çünkü gerçekten tarla yoruyor. Özellikle çapa gibi şeyleri yaptığımızda zaten sıkılmaya zamanınız olmuyor Tolga. Geçim konusundan biraz uzaklaştık. Tabii. Şimdi siz varınızı yoğunuzu buraya gömdünüz. Arsayı aldınız, evinizi yaptınız.
Şimdi bir emekli maaşıyla burada geçinmek tabii ki mümkün ama işte minimalist bir hayat sürerek geçinilebilir mi? Geçinilebilir. Çünkü yavaş yavaş gördüğüm kadarıyla dışarıya olan bağımlılığınızı da azaltıyoruz. Sebzeydi, yumurtaydı vesaire. Şimdi ilerleyen dönemde aronya üretiyorsunuz ve burada sebzeler üretiyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla Baba Yadigarı bir proje var. Büyük bir sera yapılacak ve bu işi aslında ileride doğal tarım yapıp, ilaçsız bir tarım, zehirsiz bir tarım yapıp amacımız bu işi aslında bir çiftçilik ve para kazanma modeli haline de getireceksiniz. Bunu görüyorum. Yani bunu başarabileceksiniz. Buna ben inanıyorum sonuna kadar. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğunuz bu işler bende hayranlık uyandırdı. Ya Burcu'nun aslında bu süreçte şöyle bir söylemediğimiz bir olayı var. Burcu bu süreçte tarım işine o kadar fazla merak sardı ki 2 yıllık tarım teknikerliği okudu. Tarım teknikerliği okudum bir de bu arada. İşten ayrıldıktan sonra. İşte çiftçi belgesi aldık. Şu anda Burcu burada. Yani, resmen bir çiftçiyim ben. Resmen bir ÇKS kayıtlı. Yani ileride arıcılık düşünüyoruz aslında. Arıcılık sertifikasında onun da eğitimini aldık, kenara koyduk yani. Ya biz hazırlığımızı yaptık diyoruz yani A, B, C planlarını yaptık. Arıcılık da yapabiliriz dedik. Çünkü aronyalarımız çiçek açıyor. Etrafta çok fazla şey oluyor. Yani bunları faydalanabileceğimiz ortama geldik. Yani burada arka tarafımız tamamen çam ormanları var. Mesela ileriye hani daha tarlalardan daha ileriye bir kovan koyup çam balı elde etme şansımız var burada yani. Sosyallik konusuna geleceğim. Ve adaptasyon konusuna geleceğim. Şimdi tüm ömrünü şehirde yaşamış bir insan olarak buraya göç ettiğinizde yaşamsal adaptasyonun dışında bir de sosyal adaptasyon sorunu olabiliyor ya da olmayabiliyor. Bölge bölge değişiyor. Siz buraya geldiğinizde bir adaptasyon sorunu yaşadınız mı? Konuyla, komşuyla, burada yaşayan yerli halkla, köylüyle. Onu da yaşamadık. Yani gerçekten çünkü ikimizin de insanlarla diyaloğunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar hani burada kiminle sohbet etsek çok hoş geri dönüşler aldık. Yani hani komşular da bize alıştılar ve bizi kendi içlerinden biri gibi kabul ettiler gerçekten. Ya bir de güzel şeyler yaptığınız zaman insanlar size saygı duyuyor. Mesela ben şu kümesi yaptığımda buradaki insanların çoğu işte Metin o kümesin aynısından ben de istiyorum demeye başlıyorlar. Siz iyi şeyler yaptıkça kimse size hani kardeşim bunu niye yaptın? Niye kötü bir şey bu? Bunu yapma falan demiyor yani. Hoşları da gidiyor gerçekten yani. Ve bu onlardan bu şekilde bir takdir almak da sizin doğru şeyler yaptığınızı gösteriyor. Ve daha çok motive oluyorsunuz. Şimdi izleyicilerimiz şunu çok merak ediyor. Diyecekler çiftimiz var. Çocuk yoksa tabii ki bu işler kolay olur diye. Sizin çocuklar var ama sanırım burada yaşamıyorlar. Büyüdüler ve kendi yollarına gittiler, çizdiler. Evet. Biraz bu detaylardan da çok kısa bahsedelim. Burcu'yla benim aslında ikinci evliliklerimiz. Yani ilk eşimden 2 tane kızım var ve kızlarım büyük. 24 yaşında, diğeri 18 yaşında. 2 tane kızım var. Onlar tabii anneleriyle yaşıyorlar. Yani ben eski eşimle de bağlantım hiç kopmadı. Beni ziyarete gelir, ben onu ziyarete giderim. Çünkü ortak bir çocuklarımız var. Onların yani bu hayatı bu şekilde görüyor olmaları bizim için çok önemliydi. Burcu bu konuda inanılmaz destek oldu. Yani benim çocuklarıma ulaşımımı asla engellemek değil, onları içine çekmek, daha çok sarmak için uğraştı. Ve bu hani hem çocuklarım açısından hem eski eşim açısından Neslihan'a buradan selam olsun. Gerçekten o konuda çok hakkını yemeyeyim. Ayrılmış eşler arasında çıkan kavgaları hiçbir şekilde çocuklara yaşatmadık. Hatta dost olarak, arkadaş olarak şey yaptık. Çocuklar gelip gidiyor mu buraya? Çok geliyorlar. Burada geliyorlar. Seviyorlar. Çok seviyorlar. Yani küçük kızım kavun dikmeyi çok seviyor. Buranın kavunu çok meşhurdur. Kavun dikmeyi çok seviyor. Onları elleriyle dikiyor. Sanat gibi yapıyor onu. Açıyor güzelce 3 tane yerine yerleştiriyor. Üzerini güzel örtüyor falan. Yani bizim hani 10 dakikada yaptığımız işi 1 saatte yapıyor ama çok büyük zevkle yapıyor. Evet. Çocuk olayı da böyle. Peki kanalımızın izleyicilerine bu hayatı deneme cesaretini göstermiş ve belli bir seviyeye taşımış insanlar olarak ne tavsiyeler verirsiniz? Siz de başlayalım. Gerçekten kafanızda bazı şeyleri tamamen bitirmediyseniz bu hayata adım atmayın derim ben. Şehirden kopmayı tamamen göze almanız gerekiyor bir kere. Biz onu kafamızda bitirmiştik. O yüzden belki adaptasyon sürecinde sorun yaşamadık. Yani inanmadan yola çıkmasınlar derim ben. Biz öyle çıktık ve buraya kadar geldik. Bundan sonra da daha iyi olacağını düşünüyoruz. Tohumları dikmişsiniz. Evet.
Fideleri de dikmişsiniz. Diktik. Bundan sonra Ağaçlarımızı diktik. Bundan sonra meyvelerin toplama Evet. kaldık işte. Yani o kısmı gözlemleyeceğiz artık yavaş yavaş. çok güzel. Ben daha teknik olarak hani şey yapmak istiyorum. Evet, para kazanmak gerçekten çok zor. Pazarlamasından tutun üretimine kadar her aşama ayrı bir zorluk gerekiyor. Yani ben kendi arkadaşlarıma da hep söyledim. Hani bankacılıkta zor bir şey vardır. Mesela bir meslek değildir bankacılık. Bir anda işsiz kaldığınızda ne yapacağını bilemezsiniz. Ben bunu zamanında işten çıkarmalar olduğu dönemde birçok arkadaşımla görmüştüm. Hiçbir planları yoktu. Ve gerçekten sudan çıkmış balığa döndüler. Çünkü o yüzden de dedim ki onlara kendinize bir meslek yaratın. Oymacılık yapın, dikiş nakış öğrenin. Çünkü bunlardan bir şekilde para kazanma şansınız olur. Kırsala dönüşte de, gelişte de aynı şeyi söylüyorum. Buraya geldiğinizde elinizde bir yapabileceğiniz bir meslek, ayrıca meslekler olsun. Ve kırsalda hani bazı videolarda ben bunu gördüm. İnsanlar özellikle söylüyor. Bazı şeyleri kendiniz yapabilir olun. Bu O çok çok önemli. doğru. Elinizden bazı işler gelmiyorsa burada çok zorlanabilirsiniz. Çünkü usta bulamıyorsunuz. Ustalarla olan sıkıntılar çok büyük. Deneyimleyen herkes de aynı şeyi duyuyorum. Yani 10 ustadan gerçekten bir tanesi, iki tanesi, onlara kenara ayrı koyuyorum. İşlerini gerçekten iyi yapan insanlar da çıkıyor ama kalanları çoğu hani sizi çok sıkıntıya sokacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz Elinizi teşekkür açtınız. ederiz. Çiftliğinizi açtınız. Sosyal medya hesaplarınızı videonun açıklamalarına ve başa tutturduğum yoruma da ekliyorum. Belki Tamam. ileride yapacağınız işlerin de böyle bir ön hazırlığı olur. Evet. Çiftliğimizin ismi neydi? Güne bakan çiftliği. Güne Bakan Çiftliği. Evet. Bunun bir hesabı var mı? Evet, Instagram Evet, hesabımız var. hesabımız var. Harikulade. Evet. Onu sevgili dostlar açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bu videomuzun burada sonuna geldik diyelim. Bir sonraki bölümümüzde Metin'le birlikte evi konuşacağız. Tüm detaylarını konuşacağız. Yapım süreçlerini, izin süreçlerini, yasal süreçleri Evet. ve ustalarla yaşamış olduğu sorunları ve hangi kısmını kendileri yaptılar, hangi bilgileri nereden öğrendiler, tüm bu detayları konuşacağız. Bu sohbetimizin ve bu çiftlik turunun sonuna geldik sevgili dostlar. Eğer siz de keyif aldıysanız videomuzun beğen butonuna basmayı ve kanalımızı desteklemek için kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerde, yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı günler. Hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.